Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Astrolog Ayşe Aslan ben. Temmuz ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Temmuz ayında oldukça yoğun, hareketli bir zaman dilimine giriyoruz. 7 Temmuz'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Bunu ayrı bir videoda anlattım arkadaşlar. İzlemek isterseniz bu videoya da tıklayarak detaylarıyla burçlarınıza özel dinleyebilirsiniz. Linkini buraya bırakıyorum arkadaşlar. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşecek. Ay düğümlerinden de aldığı üçgen ve seksil bir açı var. Kadersel olarak hayatımızda yönümüzü belirleyecek ve olayları görünür hale getirecek bizler adına. Bunların detaylarını anlatacağım. 18,50 derecede yaşanacak bu dolunay. 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da 2,8 derecede yaşanacak. Satürn ve Neptün'den aldığı bir üçgen açı var arkadaşlar. Bu video içerisinde yine Aslan Burcu'ndaki yaşanacak yeni ayı da detaylarıyla anlatmaya çalışacağım elimden geldikçe. Bir de tabii ki her zamanki klasiğimiz Merkür Retromuz başlıyor. Arkadaşlar gölgeli günleri Haziran'ın son günü yani 30 Haziran'da başlıyor etkileri. Gerileme 17 Temmuz 2025'te başlayacak. 12 Ağustos 2025'e kadar da devam edecek. Tabii ki daha hala etkileri gölgeli günleri şeklinde devam edecek ve 25 Ağustos 2025'e kadar da etkilerini hala hissediyor olacağız. Bu Merkür Retrosu'nun da videosunu ayrıyeten çekeceğim ama hangi evinizde yaşanacak ve nasıl bir etki yaratacak kısaca bunlara da değinmiş olacağım. Şimdi burç yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone olur, bildirim zilini açar, beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalım sizlerin desteğiyle büyüyor. Şimdiden elinize emeğinize sağlık diyorum. Hadi geçelim burç yorumlarına. Merhaba Koç burcu ve yükselen burcu Koç olanlar. Öncelikle 7 Temmuz'da gerçekleşecek Uranüs geçişinden kısaca bahsedecek olursak, Uranüs ani beklenmedik olayları getiren bir gezegen. İkizler Burcu'nda iletişim trafiğinizi çokça artıracak. Anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar bu dönemde belirgin hale gelebilir ve önümüzdeki 7 yıl boyunca da bu etki devam ediyor olacak arkadaşlar. Komşu, kuzen, akraba, iletişim, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar gibi konuları oldukça yoğun bir şekilde yaşayacaksınız. Bu konularda da ani beklenmedik gelişmeleri hayatınıza çekebilirsiniz. Özellikle 0 derece, 1 derece, 2 derecelerde gezegeniniz varsa bunu bu yıl hissetmeye başlayacaksınız demektir. Şimdi bunun dışında 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay 18,50 derecede yaşanacak arkadaşlar. Kişisel gezegenlerinizi lütfen kontrol edin. 18 derece ve yakınlarında kişisel gezegeniniz varsa artı eksi 3 derece olmak üzere direkt etki alacaksınız demektir. Bu dolunayın güney ay düğümü ve kuzey ay düğümü ile yaptığı üçgen ve seksil açı var. Tabii ki üçgen açıyı konuşacağız burada. Güney ay düğümüne çünkü üçgen açı yapacak. Şimdi Oğlak Burcu sizin için kariyer evi, kariyerinizle ilgili önemli bir gelişme söz konusu olabilir bu dönemde. Güney Ay düğümü Başak enerjisinde içinde barındıracağı için bu dolunay 6. ev yani iş arkadaşlarınız, ekip arkadaşlarınız tarafından çokça eleştiri alabilirsiniz. Birden yeter artık buraya tahammül edemiyorum. Herkes konuşuyor ama icraata gelince kimse yok şeklinde düşünebilirsiniz. Yani kariyeriniz konusunda bir ani beklenmedik yön değişimi yaşanabilir. Sorumluluk almak zorunda kalacağınız, işle ilgili kendi işinizi kurmak gibi bir beklentiniz varsa bu dönemde artık sıkıldığınız, bunaldığınız bir iş yerini bırakıp kendi işinizi kurmak adına önemli adımlar ve kararlar alabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir ekip arkadaşınızın yine kendi işinizi yapıyorsanız bir ekip arkadaşınızın maalesef konuşmaktan icraata geçiremediği birçok konu olabilir ve bu insanla artık yolları ayırmak gerektiğini hissediyor olabilirsiniz. İşinizdeki tempo ve yoruculuk nedeniyle bedensel olarak bazı rahatsızlıklar geçirebilirsiniz. Bunlara artı bir dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü zihinsel olarak, bedensel olarak aşırı yorulduğunuz, yıprandığınız, tahammül edemediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Yani kısacası pozitif ve negatif olması tabii ki haritalarınızda bağlı değişecektir ama ana tema biraz sorumluluk, sağlık açısından
iş ve kariyer konusundaki girişimlerden biraz sıkıldığınız, bunaldığınız ve bir değişime başlatmak zorunda olduğunuzu hissettiğiniz bir zaman dilimi olacak. Malum Satürn ve Neptün de sizin burcunuzda ilerlerken artık hayatınızın kontrolünü başkalarına vermek, başkaları için çalışmak yerine kendi işinizi kurup ya da kendi kariyerinizde ilerlemek hakkınız olacaktır. Bunları yapmak için de gökyüzü sizi oldukça destekliyor arkadaşlar. Koç burcu zaten durdurulamaz bir burçtur. O yüzden kimse sizi durdurmaya çalışmıyor, emin olun. Sadece yaşadığınız sıkıntılar kendi benliğinizin, kendi gücünüzün farkına varılması için yaşanıyor. Bunun bir altını çizmek isterim arkadaşlar. Gelelim meşhur Merkür Retromuza. Şimdi Aslan Burcu'nda gerçekleşecek bu retro. 17 Temmuz'da başlayacak. 15.32 derecelerden retro başlayacak. 4 derece 18 dakikaya kadar da devam edecek. Yani 12 Ağustos'a kadar da devam edecek bu retro süreci. Ama öncesinde ve sonrasında gölgeli günlerinde hesap edecek olursak Temmuz'un başından Ağustos'un sonuna kadar etki süreci var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu etki sizde nasıl bir dönem geçirecek? Tabii ki Aslan Burcu sizin için 5. ev, aşk eviniz. Bu demek oluyor ki eski bir aşk kapınızı çalıyor olabilir arkadaşlar. Eski aşklar geri dönüyor olabilir. Daha önceden onur gurur meselesi yaptığımız bir ilişkinin bu dönemde tekrar gündeme gelmesi, tekrar canlanması, heyecanlı bir şekilde hadi artık biz neyi bekliyoruz, evlenelim diyeceğimiz bir sürece de getiriyor olabilir. Tabii ki var olan ilişkilerimizde bazı onur gurur meselesi yapıp ilişkilerimizi bitirecek ani tepkisel ve dürtüsel eylemler de yaşatabilir arkadaşlar. Bunlara bir dikkat edelim, aman diyeyim. Eğer seviyorsak, kıymet veriyorsak, evlilik yoluna gitmek istiyorsak biraz fevri hareketlerden, onur gurur meselesi yapmadan bir şeyleri düzeltme yoluna gitmek, çabalamak hayrımıza olacaktır. Tabii ki çocuk konusuna gelecek olursak çocuklarımızla iletişimimiz oldukça önemli olacak. Onların hayatındaki bir gelişme söz konusu olabilir. Onlar hayatında bireysel olarak önemli kararlar veriyor olabilir. Hamilelik, doğum gibi bir konu yine hayatımıza, gündemimize gelebilir. Bunun dışında tabii ki daha evlilik çağında bir kişi ise çocuğumuz, o zaman onun hayatındaki gelişmeler bizi de doğrudan etkiliyor olabilir. Çocuğumuzun gelişme çağındayken onun başarısını, onun özgüvenini deneyimliyor ve fark ediyor da olabiliriz bu süreçte arkadaşlar. Şimdi bunun yanı sıra bir de Aslan Burcu'nda tam da bu Merkür Retrosu yaşanırken 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay Aslan Burcu'nun ilk derecelerinde 2.8 derecede yaşanacak. Bu Satürn'e ve Neptün'e de bir açı içerisine girecek. Malum Neptün ve Satürn sizin burcunuzda aşk konusunda artık hızlıca eski aşk geri geldi ve hızlıca evliliğe gidecek şeklinde düşünebiliriz burayı. Ya da çok cesur, çok beğendiğimiz, aşık olduğumuz birine evlenme teklifi edebiliriz ya da böyle hissettiğimiz birinden evlenme teklifi alabiliriz. Eski aşklar canlanıyor, var olan ilişkilerimizde ciddi anlamda bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Belki de ilişkilerimizi sorguladığımız bir dönemde olabilir. Dikkatli olmak lazım. Onur gurur meselesi yaparak egosal tavırlarla var olan ilişkilerimizi zedeleme ihtimalimiz de var bu dönemde. Retro. İyi ve kötü. İkisi bir arada getirebilir arkadaşlar. Bunlara artı bir dikkat edelim. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Ben Temmuz ayından çok umutluyum, çok hevesliyim. Gerçekten dolu dolu, heyecanlı bir zaman dilimi. Tabii ki acısıyla tatlısıyla çok güzel gelişmeler de bizlere kendini oldukça yoğun bir şekilde hissettirecek ve buradan en çok etki alanlardan biri sizlere olacaksınız. Çünkü Merkür Retrosu Satürn'e ve Neptün'e açıya girecek ve bunların hepsi de zaten Koç burcunda. Yani hayatınız bir parlıyor, bir aydınlanıyor, bir enerjiniz yükseliyor. Gerçekten uzun zamandır
hem Aslan Burcu'ndaki yeni ay hem de Merkür'ün Aslan Burcu'na geçiş yapması hayatınızda bazen yapamayacağım hiçbir şey yok dedirtecek, sizi sahneye atacak, cesur şekilde konuşmalar yapacaksınız. Gerçekten bir yıldızınız parlıyor şeklinde de düşünebiliriz arkadaşlar. Hayatın kontrolü elinize geçiyor bu ay. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar. Arkadaşlar, Temmuz ayı çok hareketli geliyor. Neler mi var? Tabii ki 7 Temmuz'da Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişi var. Öncelikle bu geçiş 7 yıllık bir süreç arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kısmen de olsa Boğa Burcu'na geri dönüş yapacak. Daha sonrasında İkizler Burcu'na seyahatine devam edecek. Bu etkiyi anlattığım bir özel bir videom var. Buradan izleyebilirsiniz. Olmadı. Burada izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun dışında tabii ki 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan bir dolunayımız var. Bu ayın en önemli dolunay en önemli etkilerinden birini yaratacak. 18,50 derecede yaşanacak. Özellikle sizin gibi bir toprak elementinde yaşanacak bu dolunay. Size de direkt üçgen açı yapacak ve bu sebeple direkt olarak etki alacaksınız. Bunu söyleyebiliriz. Özellikle 18 derecede yaşanacağı için 18 derece artı eksi 3 derecelerde gezegeniniz varsa doğrudan ve direkt etkileniyor olacaksınız. Bunun güney ay düğümüyle üçgeni, kuzey ay düğümüyle de seksil açısı var. Tabii ki güney ay düğümü Başak Burcu'nda. Bu yüzden aşk konusunda bazı sıkıntılar, problemler verebilir. Çocuğunuzun eğitimi, çocukla ilgili, hamilelik, doğumla ilgili bazı sıkıntılı, problemli durumlar yaratabilir ve bundan dolayı beklenmedik bazı sorumluluklar da hayatınıza getirebilir, gündeminize getirebilir. Bunlara artı olarak da tabii ki o aldığınız sorumluluk sizi parlatacak, geliştirecek, inanarak bir şeyleri yaptığınızı fark edecek ve pozitif de bir enerji alacaksınız aslında. Her ne kadar bir meşguliyet, bir sorumluluk gibi görünse de sizler sorumluluğu seven insanlarsınız, toprak grubusunuz çünkü. Şimdi gelelim 17 Temmuz'da Merkür Retrosu başlayacak. Aslında gölgeli günleriyle beraber Temmuz ayının başından itibaren ciddi anlamda etkilerini hissetmeye başlayacağız. Tabii ki 17 Temmuz'da retro başlayacak. 12 Ağustos'a kadar da retro devam edecek arkadaşlar. Daha sonrasında 25 Ağustos'a kadar da etkilerini hissediyor olacağız hala daha. Yani 2 ay boyunca Merkür Retrosu'nun enerjisini üstümüzde hissediyor olacağız. Tabii ki bu Merkür Retrosu sizin için Aslan Burcu'nun bulunduğu ev 4. ev olduğundan dolayı ev, aile, yuva konularınız, alım, satım, evi tadilat, tamirat ettirmek, taşınmak, yerleşik düzenimizi değiştirmek, evimizi güzelleştirmek adına yapacağımız eylemler akla getiriyor arkadaşlar. Öncelikle ani, beklenmedik, hızlı bir gelişme şeklinde, hani ben yaptım oldu şeklinde bir ev değişikliği daha sonrasından pişman olacağınız bir durum yaratabilir. Öncelikle bunun bir altını çizmek isterim arkadaşlar. Şimdi evinizi güzelleştirmek istiyor olabilirsiniz. Bunun için de fazlasıyla dolu dolu harcama yapmak isteyebilirsiniz. Bu harcamalar bir süre sonra gereksiz şeyleri almanıza sebebiyet verir. Aman diyeyim, dikkat edin arkadaşlar. Tabii ki elektronik bir şey alacaksanız evinizde, beyaz eşya alacaksanız bu konularda bazı hasarlı kusurlu olma ihtimalleri var. Eğer alacaksanız Haziran ayı bitmeden almanızı tavsiye ederim. Retro dönemindeyken özellikle de 30 Haziran ile 25 Ağustos arasında almamanızı tavsiye ederim. Çünkü sonunda bir pişmanlık yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra tabii ki Aslan Burcu'nda da bir yeni ay gerçekleşecek. 24 Temmuz'da gerçekleşecek. Merkür Retrosu ile direkt kavuşum halinde olmayacak. Biri başında biri sonunda derecesel olarak, ama yine de Aslan Burcu'nun bir hareketliliğini hissettirecek bizlere. Tabii ki Satürn ve Neptün'den de aldığı bir üçgen açı var arkadaşlar ve 12. evinizde Satürn, unutmayın. Tabii ki hızlıca, ani, beklenmedik bir şekilde taşınma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer bu gerçekten altı dolu, daha önce düşünülmüş bir durumsa yapmanızda herhangi bir sıkıntı, problem yok. Ama hiç beklemediğiniz bir şekilde satış yapmaya karar verirseniz yanılgılar söz konusu olabilir. Daha sonradan tekrar beğenmeyip
değiştirmek, satmak isteyeceğiniz bir mülkü satın alıyor olabilirsiniz. Ya da kiralık bir ev tuttunuz. Daha sonrasında pişman olup bambaşka bir eve geçiş yapabilirsiniz. Bir dikkatli olmanızda fayda var. Düşünülmemiş eylemler bu dönemde bu konularda, özellikle ev konularında sıkıntı yaratabilir. Tabii ki aile içerisinde, aile büyüklerimizle veya beraber yaşadığımız aile halkıyla beraber bazı konuşmalar söz konusu olabilir. Egosal tavırlar, üstten cümleler maalesef bu dönemde krizler yaratabilir. Yani ben bunu yaptım, bana karışmayın şeklinde tavırlar sergilenebilir. Ona karşılık siz de aynı tavırlar sergileyerek bir aile içerisinde bir gerginlik söz konusu olabilir. Kalp kırmamak, biraz daha olumlu ve pozitif yaklaşmak güzel olacaktır arkadaşlar. Bunun da bir altını çizmek isterim. Tabii ki yeni ay yeni başlangıçlar demektir. Ama Merkür Retrosu'nda burada olması biraz yanılma ihtimalimizi göz ardı etmememiz gerektiğini söylüyor. Özellikle 2 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa, kişisel gezegeniniz varsa o zaman daha pozitif etkileneceksiniz. Ama diğer türlü Merkür Retrosu'nun etkilerini bu yeni ayda deneyimleyeceksiniz ve bu birazcık sıkıntılı, problemli geçirmenize sebebiyet verebilir arkadaşlar. 2 derecelerde bir gezegeniniz varsa burada yine pek bir yanılgı yok. Yani orada yaptığınız eylemler daha başarılı sonuçlar verecektir. Ama özellikle 4 derece ve 14 derece arasında, 15 derece arasında bir gezegeniniz varsa o zaman birazcık bu problemle sorunlu, sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. 2 kere düşünün, bir kere yapın derim. Özellikle yani bu Merkür Retrosu sizin elektronik eşya, ev eşyası almanıza sebebiyet verebilir ve bu aldığınız eşyalarda uzun vadede büyük bir sorun yaşama ihtimaliniz var. Bunu anlatıyorum çünkü Merkür Retrosu'nda elektronik eşyalar genelde bozulur ya da alınan şeylerde hatalarını, kusurlarını görmek biraz zor olur. Dikkatli olmakta fayda var diyorum arkadaşlar sizler için. Ama genel etkiler olarak düşünecek olursak gerçekten hayatımızın hızlandığı, güzel, pozitif enerjilerin de yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Sadece bu konulara biraz dikkat edersek daha da pozitif yaşama ihtimalimiz var. Hani hayatımızda o yol üzerindeki bazı çukurlar olarak da düşünebilirsiniz buraları. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet, Temmuz ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Temmuz ayı gerçekten dolu dolu, gümbür gümbür ve çok fazla çeşitlilikle geliyor. Çünkü Uranüs burç değiştiriyor ve sizin yükseleninizden geçiş yapacak. Tabii ki ilk derecelerde gezegeniniz varsa 0 derece, 1 derece, 2 derece buradan direkt etki alacaksınız demektir. 7 Temmuz itibariyle bu geçişini yapacak. İletişiminiz oldukça yoğun olacak. Ani, beklenmedik hayatınızda yeni kararlar, yeni gündemler söz konusu olabilir. Fikirlerinize daha fazla önem verilecek, fikir olarak veya zihninizdeki bir karmaşa ve kaos belki de bir para kazanacağınız noktaya sizi götürebilir. Yani böyle uçuk kaçık ama gerçekten hayatınızda mucizevi bir değişim dönüşüm etkisi de yaratabilir arkadaşlar. Tabii ki bu negatif ve pozitif olması haritalarınıza bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Şunu unutmayın. Ani, beklenmedik negatif bir etki bile olsa o değişen olay aslında sizin bırakmanız gereken bir olayı tetiklemiş oluyor ve aslında bizim negatif gibi gördüğümüz şey aslında bize hizmet etmeyen bir olayı, konuyu veya kişiyi hayatımızdan tamamen çıkarmamıza sebebiyet veriyor. Değişen koşullara adapte olduğunuzda bunu hızlıca yakalayacak ve hayatınıza entegre ettiğinizde o yeniliği, mucizeyi de hayatınıza çekmiş olacaksınız. Bunu unutmayın. Zihniniz zaten hiç susmayacak bu Uranüs ikizler geçişinden itibaren. Şimdi bunu anlattığım başka bir videom yine var arkadaşlar. İsterseniz bunu izleyebilirsiniz. Şuraya linkini bırakıyorum sizler için. Şimdi 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan bir dolunay var. Bu dolunayın 18.50 derecede olduğunu düşünecek olursak bu derecelerde gezegeniniz varsa Oğlak Burcu dolunayından direkt olarak etki alacaksınız arkadaşlar. Şimdi Oğlak Burcu sizin için 8. ev.
bu kredi, borç, miras, alacak verecek konularıyla alakalı önemli bir gündem yaratıyor olabilir öncelikle. Aile içerisinde bazı konuşmalar, bazı kararlar alınıyor olabilir. Bunda doğrudan sizi etkiliyor olabilir. İşte kredi çekmek, ev almak, ev satmak, taşınmak. Yani Güney Ay düğümünden bir etki alacak çünkü. Güney Ay düğümde sizin 4. evde olduğuna göre ev almak, ev satmak, aile hane olarak bir değişim dönüşüm etkisi ve önemli bir karar alınıyor ve bunun karşılığında da maddi bir külfet doğuyor ve bununla ilgili bir sorumluluk almak zorundasınız şeklinde düşünebiliriz. Ama gelir ne kadar fazlaysa gider de o kadar fazla olacak. Gider ne kadar fazlaysa gelir de karşılığında o kadar fazla olacak. Yeter ki siz sorumluluk almaktan vazgeçmeyin şeklinde düşünebiliriz burayı. Bunun dışında tabii ki 17 Temmuz'da Merkür gerilemesi yaşanacak. Aslan Burcu'nda yaşanacak arkadaşlar. Şimdi Aslan Burcu, bu arada Merkür sizin yönetici burcunuz. O yüzden sizin için çok önemli Merkür gerilemeleri. Şimdi Aslan Burcu'nda da ve sizin için 3. evde yaşanacağı için bazı iletişimsel problemlere yol açabilir. Akrabalar, kardeşler, kuzenler, komşular bunlarla ilgili bazı ani beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Egosal bir tavır sergileyerek üstten bir cümle kurduğunuzda otomatikman onlarla bir düşmanlık, bir egosal bir kriz patlaması yaşanabilir. Sesler fazla yükselebilir. Aman diyeyim, buraya bir dikkat edelim. Ama diğer türlü pozitif yönden düşünecek olursak uzun zamandır görmediğiniz kardeşlerinizi, kuzenlerinizle bir araya gelmek, küslükler varsa bunları telafi etmek, düzeltmek adına güzel etkiler de yaratacaktır arkadaşlar. Bunların etkileri 17 Temmuz 2025'ten başlayarak, daha doğrusu retro burada başlıyor ama aslında etkileri 30 Haziran itibariyle başlıyor. Retro 17 Temmuz'da başlayacak. 12 Ağustos'ta da kadar da devam edecek bu retro. Gölgeli günleriyle beraber 25 Ağustos'a kadar da etkilerini hissediyor olacağız. Bu konular bizim hayatımızda baya bir gündem teşkil edecek. Kısacası iletişim, aile, yuva alanlarımız oldukça ön plana çıkıyor. Bir de burada bir yeni ay yaşanacak arkadaşlar. Bunu da anlatacağız şimdi. 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. 2,08 derecede yaşanacak. Özellikle 2 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa doğrudan ve direkt olarak etki alacaksınız demektir. Satürn ve Neptün'e de üçgen açı yapıyor arkadaşlar Koç burcundaki. Şimdi bu ne demek oluyor? Arkadaşlarla bir araya gelmek, sosyalleşmek, kardeşlerle bir araya gelmek, sosyalleşmek, aramızda dertlerimiz, problemlerimiz, çözülmedik bir konu varsa bunları çözmek, gelecek planları yapmak adına hayırlı bir dönem. Lakin düşünülmemiş, daha önce konuşulmamış, ani beklenmedik bir kriz de tetikleyebilir. Buna bir dikkat edin. Cesur bir şekilde bir yerde söyleşi yapabilirsiniz, sahneye çıkabilirsiniz, belki bir sunum hazırlayıp insanlara ve kitleye hitap edecek bir konuşma yapabilirsiniz. Hiç bilemiyorsanız girdiğiniz ortamlarda sözünüz çok konuşulacak, itibar edilecek, bazen eleştirilecek, bazen hedef tahtasına oturtulabilirsiniz, bazen de çok takdir edilebilirsiniz. Çünkü burada ne konuştuğunuz ve nasıl konuştuğunuz çok önemli olacak arkadaşlar. Merkür Retrosu, yani yönetici gezegeniniz biraz sıkıntılı bir durumdayken 2 kere düşünüp bir kere konuşmak lazım. Fazla üstten ve bencil konuşmalar maalesef ki sıkıntı, problem yaratabileceği gibi iddialı, özgüvenli ama daha nazik konuşmalar ciddi anlamda sizi çok profesyonel bir hale getirip yıldızınızı parlatabilir. Girdiğiniz ortamlarda herkes sizi konuşabilir. Fikirlerinize çok daha fazla önem verilebilir. Hatta şöyle söyleyebilirim. O kadar cesurca adımlar atıp o kadar güzel cesurca şeyler söyleyebilirsiniz ki eğer altın dolduramazsanız çok fena olacağı gibi, eğer altın doldurabilirseniz, yani altı dolu bir konuşma yapabilirseniz iş, kariyer ve gelecek planlarınızla ilgili sizi takip edecek çok insan olacak arkadaşlar. Ya da sizinle birlikte bir yol kat etmek isteyecek, sizi önemli iş tekliflerinde bulunacak kişiler hayatınıza girebilir. Hem yeni ayın etkileri hem de retronun etkileri, Satürn'ün ve Neptün'ün daha
bebek hareketleri, yani ilk derecelerde bir bebek hareketleri gerçekten yıldızınızı parlatmaya aday görünüyor. Tabii ki bunlar pozitif ve negatif olması bireysel hayatlarımıza göre değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Yengeç burcu ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Temmuz ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Temmuz ayı gerçekten çok harika geliyor. Çünkü zaten Jüpiter Yengeç burcuna geçti. Sizi gerçekten şöyle bir aydınlattı, güzelleşti. Kendi hayatınızla ilgili çok ciddi etkiler yaşatmaya başladı. Tabii ki ilk derecelerde gezegeniniz varsa daha yoğun etkiler yaşadınız. Ama iyimserlik konusuna bakacak olursak son derecelerde bile olsanız o iyimserlik üstünüze hissetmeye başladınız diyebilirim. Şimdi 7 Temmuz'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak Temmuz ayında ve burada 7 yıl seyahatinin ilk adımlarını atıyor olacak. Bununla ilgili bir video çektim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlattım tüm burçlara özel. Bu videonun linkini şuraya bırakıyorum. İsterseniz buradan detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek bir dolunayımız var. Şimdi bu dolunay hayatımızda bazı sorumluluklar, bazı girişimler getirebilir. Özellikle evlilik ve ortaklıklarımızı direkt ilgilendiren bir konumda ve durumda olacak arkadaşlar. Ay düğümlerinden de bir üçgen ve seksil açı aldığına göre, yani eşimizden gelen bir teklif, ortağımızdan gelen bir teklif hayatımızda büyük bir değişim dönüşüm etkisi yaratabilir. Eşinizin gelirlerinde, işinde bazı sıkıntılar varsa bunları çözmek adına önemli başlangıçlar yapılabilir. Onun hayatındaki bir gelişme sizi de bazı sorumluluklar altına atıyor olabilir. Yeni bir evlenme teklifi alabilirsiniz ya da bir ortaklık teklifi alabilirsiniz ya da mevcut ilişkilerinizde bazı artık ayrılma kararı, bitme kararı da alınıyor olabilir. Tabii ki bireysel hayatlarınızdaki etkiler kişisel haritalarınıza bağlı değişkenlik gösterecektir arkadaşlar. Ama ben burada yaşanacak olan olayın artık sizin için hayra dönüştüğünü düşünüyorum. Çünkü öncelikle Jüpiter Yengeç Burcu'nda özellikle var olan ilişkilerinizde artık bitmeyen, tükenmeyen bir sıkıntı ve problem varsa bunu kökten çözdüğünüzde bir nevi yüklerinizden arınmış hissedeceksiniz. Eğer ki buradaki problemi çözebiliyorsanız pardon, o zaman çok daha pozitif bir enerjiye dönüşecek. Hatta evlilik ve ortaklıklarınız daha düzgün, daha pozitif bir alana geçiş yapacak. Ama çözemiyorsak artık üzerimizdeki bir kambur var ve o kamburu atmak üzereyiz. Bunun ilk adımlarını atıyoruz. Tabii ki böyle bir durumda da karşı taraf bunu pek de kabul etmek istemiyor. Ama artık gökyüzü siz ne diyorsanız onu yapmaya çok meyilli. O yüzden kendinize güvenin, kendinizi tercih edin. Siz eğer mutluysanız karşı tarafta mutlu. Eğer siz mutlu değilseniz karşı tarafta mutlu değil gibi düşünebiliriz burayı. Şimdi gelelim Merkür Retrosu'na. Merkür Retrosu 17 Temmuz'da başlayacak ama gölgeli günleriyle beraber 30 Haziran'dan itibaren aslında etkilerini hissetmeye başlayacağız arkadaşlar. Tabii ki her zamanki klasik etki Merkür Retrosu'nda eski aşklar kapımızı çalabilir. Yeniye değil, daha çok eskiye evet dememiz gereken bir süreçteyiz. Bunu unutmayın. Tabii ki gerileme 17 Temmuz'da başlayacak. 12 Ağustos'a kadar devam edecek. Öncesinde ve sonrasında 30 Haziran'dan 25 Ağustos'a kadar da etkilerini hissedeceğiz arkadaşlar bu Merkür Retrosu'nun. Sizin için aslında maddi manevi değerlerimiz olan ikinci evinizde yaşanacak. Sizin için değerli ve kıymetli olan bir şeyin aktif olması anlamına gelecek bu. Şöyle ki kazançlarınızı artırabilecek yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Daha önceden planladığınız, daha önceden başvuru yaptığınız iş konusunda bir gelişme hayatınızda direkt aktif olabilir bu Merkür Retrosu ile beraber. Bu daha pozitif yanı. Tabii ki negatif olarak düşünecek olursak uzun zamandır değiştirmek, dönüştürmek istediğiniz
bir işi artık bu dönemde tamamen değiştirebilirsiniz. Ama harcamalarınızda bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Çünkü Aslan çok cömerttir. Sevdikleri için hemen para harcayabilirler. Bu yüzden de bu cömertlik sebebiyle gelir gider dengeniz biraz şaşabilir. Tabii ki alışveriş çılgınlığı yaptırabilir. Özellikle elektronik bir eşya alacaksanız kişisel ya da özel ya da ev için bunların hepsi hasarlı, kusurlu ve sıkıntılı çıkabilir. Düşünülmemiş bir alışverişi şu dönemde yapmamanızda fayda var arkadaşlar. Bunlara artı bir dikkat edelim lütfen. Bunun dışında tabii ki kaynaklarınızı artırabilmek adına uzun zamandır girişimleriniz varsa buralarda pozitif sonuçlar da alabilirsiniz. Çünkü var olan sıkışmış bir konuyu da düzeltebilmek adına hayırlı sonuçlar yaratacaktır Merkür Retrosu. Tam da bu dönemde gelirlerinizi artırmak için uğraşıyorsunuz ama bir türlü doğru noktaya gelemiyorsunuz. Şimdilerde bu sonuç veriyor olabilir arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki Aslan Burcu'nda bir de yeni ayımız var. Şimdi Aslan Burcu'ndaki etki gerçekten çok çok önemli ve vurgulu. 2 derece ve yakınlarında 24 Temmuz'da bir yeni ay gerçekleşecek. İşte bu söylediğimiz pozitif olayların birçoğu aslında 24 Temmuz ve civarında yaşanacak diyebilirim. Özellikle haritalarınızda kontrol edin lütfen. 2 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa direkt ve doğrudan pozitif şekilde etkileniyorsunuz. Burası negatif değil bakın. Hani Merkür Retrosu'ndan ayrı olarak bu yeni ay Aslan Burcu'nda çok pozitif bir etki yaratıyor. Çünkü neden? Satürn, Neptün, Oğlak Burcu'nda, pardon çok özür dilerim, Koç burcunda 10. evinizde kariyer konusunda size oldukça önemli fırsatlar getiriyor. Atama, terfi, iş bulma, kendi işinizi kurma gibi bir girişiminiz varsa bunların hepsi pozitif sonuçlar verecektir. İşsizseniz iş de bulabilirsiniz. Gerçekten hedeflerinize ulaşabileceğiniz, hayallerinizdeki işe sahip olabileceğiniz, gelirlerinizi artırabileceğiniz, düzenli maaşa sahip olabileceğiniz bir iş fırsatı sizi bekliyor. Sadece cesur olun, cesaretli olun. Başkalarını değil kendinizi düşünün. Bir de ya yapamazsam gibi bazı korkular yaratabilir. Çünkü Mars Başak Burcu'nda, Güney Ay düğümü Başak Burcu'nda ve 3. evde zihinsel olarak başarabilir miyim diye bir korku ve endişe yaratıyor olabilir. Hayır, başarabilirsiniz arkadaşlar. Başlamak işi bitirmenin yarısıdır deriz biz. O yüzden lütfen harekete geçin. Harekete geçtiğinizde pozitif sonuçlar alacaksınız. Endişelenmeyin, korkmayın. Bu kadar gökyüzü sizi desteklerken artık karşınızda kimse duramaz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu oyu. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Temmuz ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Temmuz ayı gerçekten gümbür gümbür geliyor diyebiliriz. Çok fazlasıyla detay var. Özellikle sizler için de çok önemli vurgular var. Çünkü hem yeni ay yaşanacak burcunuzda hem de Merkür Retrosu yaşanacak yine burcunuzda. O yüzden videoyu sonuna kadar dinlemeyi ihmal etmeyin. Sizin için çok önemli etkiler yaratıyor. Öncelikle 7 Temmuz'dan itibaren Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak arkadaşlar. Uranüs İkizler Burcu geçişi sizin için 11. evde yaşanacak. Tabii ki sosyal çevreniz genişleyecek, toplum önünde, statünüzde önemli değişimde ve dönüşümler olacak. Gelecek planlarınızı yenileyeceksiniz. Çok zeki arkadaşlarınız olacak ve toplum içerisinde de sözleriniz biraz itibar görecek diyebilirim. Tabii ki bununla ilgili başka bir video çektim ayrıntılı bir şekilde. Onu dinlemek isterseniz şuraya, olmadı buraya yerleştiriyorum linkini. Şimdi bunun yanı sıra 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay 18.50 derecede yaşanacak. Kişisel gezegenlerinizde eğer bu derecelerde bir gezegeniniz varsa Güneşiniz, Ayınız, Venüs'ünüz doğrudan etki alacaksınız demektir. Ay düğümlerinden de üçgen ve sekstil açı yaşanıyor bu dolunayda. O yüzden kadersel olarak da etki alacaksınız. Tabii ki Oğlak Burcu sizin için
Altıncı evinizle alakalı konuları gündeme getirecek. Özellikle sağlıkla ilgili bazı sıkıntılı ve problemli bir durumunuz varsa bunların gün yüzüne çıkması ve bunlarla ilgili artık bir sorumluluk almanız gerektiğini fark ediyor olabilirsiniz. Tabii ki iş ortamı olarak düşünecek olursak şirketinize, işinize yeni bir eleman alabilirsiniz. Alanında uzman, gerçekten iş bitirici bir insana ihtiyacınız varsa bu dönemde aldığınız kişiler çok profesyonel olacak. Aynı zamanda kendi işinizi yapıyorsanız bu dönemde iş bulabilirsiniz. Kaynaklarınızı artırabilmek adına önemli gelişmeler yaşanabilir. Ekip arkadaşlarınızla ortak girişimleriniz söz konusu olabilir. İş yerinde büyük bir sorumluluğu üstleniyor olabilirsiniz. Kariyerinizde çok fazlasıyla değişim dönüşüm enerjisi yaşatabilir bu durum. Tabii ki maddi olarak da sıkıldığınız bir konu varsa buradaki gelişme doğrudan parasal kaynaklarınızı artırmak adına önemli bir fırsat yaratabilir. Özellikle iş arıyorsanız bu dönemde gerçekten iş bulma şansına da sahipsiniz. 17 Temmuz itibariyle Merkür Retrosu yaşanacak. Sizin burcunuzda, Aslan Burcu'nda yaşanacak. Tabii ki bu hayatınızda belki de düzeltmeniz, temizlemeniz ve yarım kalmış bir işinizi tamamlamak adına önemli bir etki yaratacak. 30 Haziran itibariyle gölgeli günleri başlıyor arkadaşlar. 17 Temmuz'da retro başlayacak. 12 Ağustos'a kadar retro devam edecek ama 25 Ağustos'a kadar da gölgeli günlerini hala hissediyor olacağız bu retronun. Şimdi burada kısaca bir bahsetmek istersek Merkür Retrosu'ndan. Şimdi Merkür iletişimle alakalıdır. Merkür Aslan Burcu'ndayken biraz sesimizin gür çıkması, ben odaklı konuşmak ve bunları biraz böyle egosal ve üstten konuşma şeklinde yapma ihtimalimiz var. Ve böyle bir durumda maalesef ki iletişim krizi yaşayabiliriz. İletişimsel olarak yaşanacak bazı problemlere sebebiyet verebilir. Ama sosyal medya alanında kendim bir iş yapıyorsak ya da yurt dışı bağlantılı bir iş yapıyorsak, mesleğimizde uzman bir tarafımız var ve bilgimizi ortaya koyuyorsak ve bunu daha mütevazi bir şekilde yapıyorsak harika bir sonuç elde de edebiliriz. Uzun zamandır beklediğiniz bir aşk hikayesi bu dönemde kapınızı çalıyor olabilir arkadaşlar. Eski sevgilinin geri gelmesi çok muhtemel ya da siz eski sevgilinize tekrar bir ışık yakabilirsiniz. Bu konularla ilgili de gelişmeler yine söz konusu olabilir. Eski aşklara evet diyoruz. Yeni gelecek ilişkiler biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Bunun bir altını çizmek isterim arkadaşlar. Tabii ki bu Merkür Retrosu Aslan Burcu'nda devam ederken bir de 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayın etkileri de Satürn ve Neptün'den üçgen açı alacak. Bu sebeple sosyal medyada güçlü bir platforma sahip olabilirsiniz. Reklamlarınızın geri dönüşleri çok güzel olabilir. Daha önceden planladığınız reklamlarınızın artı bir pozisyon alması, belki gelirlerinizi artırabilecek çok güzel reklamlar yayınlayabilirsiniz. E-ticaretle, sosyal medya ile uğraşıyorsanız bu bilgi çok önemli sizler için. Tabii ki sosyal platformlarda söylediğiniz cümleler bağlayıcı bir etki yaratabilir. Pozitif veya negatif olması biraz haritalarınıza bağlı olarak değişebilir. Lakin biraz ben odaklı değil de biz odaklı bilginizi dobra dobra anlatıyorsanız bunda bir problem yok. Lakin sözleriniz birilerini incitiyor, kırıyor ve biraz daha böyle üstten bir egoyla konuşursanız o zaman biraz sıkıntı yaşanabilir. İnternette pozitif yerine negatif sonuçlar da alınabilir. Bunun bir artı eksi olma ihtimalini göz önünde bulundurun lütfen. Çünkü Merkür Retrosu çok çok önemli bir etki yaratacak bu dönemde. Tabii ki yeni ay 2,08 derecede yaşanacak. Daha pozitif etkileri 2 derece ve yakınlarında artı eksi 3 derece gezegeni olanlar direkt ve doğrudan etki alacaklar diyebiliriz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bu dönemde yaptığınız girişimler sonuç verebilir. Belki bir vize başvurusu yaptınız ya da yurt dışından bir iş başvurusu yaptınız.
pasaport işlemleriniz vardı. Bunlarla ilgili gelişmeler vardı. Bunları bekliyorsunuz. Bunlarla ilgili gelişmelerinizin de sonuç alınması çok muhtemel. Ya da uzun zamandır beklettiğiniz, planladığınız ama harekete geçemediğiniz bir şey varsa bugünlerde bunu yapıyor olabilirsiniz ve bunlardan da yine pozitif etkiler alacaksınız demektir arkadaşlar. Şimdi bunun yanı sıra tabii ki eğitimle alakalı bir gündemimiz varsa özellikle kendimizi geliştirecek, ileride kariyer için kullanabileceğimiz bir eğitim platformuna katılma ihtimalimiz çok çok kuvvetli. Ya da yüksek öğrenim ya da akademisyenlik gibi bir hedefimiz varsa buralara ulaşmak da bu dönemde yeni başlangıçlar yapmak da hayırlı olacaktır sizler için. Ama önceden düşünülmemiş şeylere yine bir Merkür Retrosu'ndan dolayı dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi gerçekten dolu dolu heyecanlı bir ay geçireceğiz. Zaman zaman kritik dönemler de olacak bu süreçte. Çok pardon. Ama dikkat edilirse gerçekten çok hızlı ilerleyebileceğimiz, hayatımızın çok hızlandığı ve negatif değil pozitif sonuçları da daha fazla görebildiğimiz bir dönem olabilir. Sadece konuşmalarımızda biraz daha seviyeli ve düzgün iletişime geçmek hayrımıza olacaktır. Onur, gurur meselesi yaparak ilişkilerimizi, arkadaşlıklarımızı, dostluklarımızı ya da iş ortamımızda bazı gerginliklere sebebiyet verebiliriz. Bunlara bir artı dikkat edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Merhaba Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Temmuz ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Temmuz ayı oldukça hareketli ve bol bir gündeme sahip arkadaşlar. 7 Temmuz'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak ve bu sizin için çok hayırlı. Öncelikle hayırlı diyorum çünkü İkizler aynı Merkür yönetiminde olan bir burç. Uranüs ani beklenmedik hızlı gelişmeleri getiriyor. Tabii ki 10. ev bizim kariyer alanımız olduğu için kariyerinize çok parlayacağınız önemli bir değişim dönüşüm etkisi yaratabilir. Bunun etkileri bugünden yarına değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. 7 yıl boyunca süren etkiler yaşatabilir. Bugün eğer bugünlerde başlıyorsa bilin ki 0 derece, 1 derece, 2 derecelerde gezegeniniz vardır. Bu sebeple yaşıyorsunuzdur. Tabii ki daha ilerideki gezegenleri olanlar daha uzun sürelerde bu etkiye sahip olacaktır. Bununla ilgili ayrıntılı bir video çekimi yaptım arkadaşlar. Şuraya linkini bırakıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı dinleyebilirsiniz. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayın etkileri sizin için tabii ki 5. ev konularını temsil edecek. 5. ev bizim aşk evimiz, çocuklarımızın evi. Tabii ki burada yaşanacak bir dolunay çocuklarımızla ilgili bazı sorumluluklar almak zorunda kalabiliriz. Hamilelik, doğum gibi bir haber alabiliriz. Yeni bir bebeğin sorumluluğunu alma ihtimalimiz var. Ya da var olan çocuklarımızın hayatlarıyla ilgili önemli bir gelişme söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili elimizi taşın altına koyacağımız, önemli sorumluluklar alacağımız bir zaman diliminden de geçiyor olabiliriz arkadaşlar. Bunun yanı sıra aşk hayatımız yine çok gündemde olacak bu ay. Bu ayın enerjilerinde bir de Merkür Retrosu var. Ani beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir tabii ki aşk konusunda. Eski aşklar geri dönebilir. Bu yeni ayın etkileri de bunun içinde barındırıyor olabilir arkadaşlar. Tabii ki Merkür Retrosu Aslan Burcu'nda olacak ama düşünürsek buradaki yeni ay tam böyle Merkür Retrosu'nun da gölgeli günlerinde olduğu bir zaman diliminde başlayacak. Bu yüzden de eski aşkların kapımızı çalması çok çok mümkün. Var olan ilişkilerimizle ilgili de önemli bir gelişme ve sorumluluk alma ihtimalimiz var. Belki de uzun zamandır birliktelik yaşadığımız biriyle bir evlenme teklifi alabiliriz ya da evlenme teklifi edebiliriz. Hayatımızda önemli bir başlangıç yaratabilir. Yine çocuklarımız, hobilerimiz. Hobi olacak olursa siz zaten 5. evi Oğlak'ta görüyorsunuz. O yüzden ileride kullanabileceğiniz yani mesleğe çevirebileceğiniz bir hobiye başlama ihtimaliniz de var arkadaşlar. Tabii ki sorumluluklarınızla bir anda ön plana çıkıp elinizi taşın altına koyup birçok konuda kendinizi gösterme ihtimaline de sahipsiniz bu dönemde. Gelelim 17 Temmuz 2025'te başlayacak olan Merkür Retromuza. Şimdi Merkür Retrosu 17 Temmuz'da başlasa da 30 Haziran'dan itibaren gölgeli günleri başlıyor, etkileri başlıyor aslında ve
17 Temmuz'da retro başlamış olacak. 12 Ağustos'ta retro bitip düz harekete geçecek ama 25 Ağustos'a kadar da etkileri devam edecek. Yaklaşık 2 ay gibi bir süre Merkür Retrosu'nun gölgeli günleri, retro dönemi falan yaşayacağız. Bu da sizin 12. evinizde yaşanacak. Şimdi burada en çok zorlanacaklardan biri sizsiniz bu Merkür Retrosu'nda tabii ki. Öncelikle eski aşklar kapıyı çalabilir. Bunu bir altını çizelim. Elektronik eşyalarınızda bazı bozulmalar yaşanabilir. Değiştirilmesi gereken bir sürekli arıza verip idare ettiğiniz bir beyaz eşyanızın bu dönemde arıza verme ihtimali çok çok yüksek. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama retro döneminden önce alırsanız daha hayırlı olur. O retro başladıktan sonra yine sıkıntı ve problem yaşatacak bir ürünü alma ihtimaliniz daha kuvvetli. Tabii ki 12. ev bilinçaltımızda kendimizi biraz değersiz hissetmekle alakalı bir durum yaratabilir arkadaşlar. Çünkü aslan ben demektir. Şimdi ben alanı sizin için 12. evde kaldığından dolayı kendimizi göstereceğiz ama yanlış anlaşılır mıyım, itibar görür müyüm, şöyle olur mu, böyle olur mu gibi bazı kaygılı, endişeli durumlar yaratabilir. Tabii ki 12. evdeki Merkür ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerektiğini, çünkü kendi yöneticimiz, unutmayın Merkür. Bu sebeple ağzımızdan çıkan cümleler bağlayıcı olabilir, başımızı sıkıntıya sokabilir. Ne söylediğimize çok dikkatli konuşmalı, çok özen göstermeliyiz. Egolu ve üstten konuşmalar bazen kalp kırmalara, belki de bazı arkadaşlıklarımızın, dostluklarımızın bitmesine sebebiyet verebilir arkadaşlar. Diğer taraftan tabii ki bunu siz değil bir başkası da yapıyor olabilir. Arkanızdan bazı işler çevriliyor olabilir. Arkanızdan dönen dedikoduları fark ediyor olabilirsiniz, duyabilirsiniz. Bunlar biraz can sıkıcı olabilir. 12. ev, 8. ev ve 6. ev maalesef bizim sevmediğimiz evlerdir. Burada bir gezegen etkileşimi yaşandığında hepimiz bu konularla ilgili biraz sınanma ihtimaline sahibiz arkadaşlar. Fazla da düşünmemek gerektiğini, yani iş hani ne derler, güneş balçıkla sıvanmaz öyle söyleyeyim. Güneş balçıkla sıvanmaz. Biraz sineye çekilmek, kimin ne dediğine çok aldırış etmemek bu durumları daha pozitif yönetmenize sebebiyet verebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Çünkü hani birinin başına bir şey gelse bunun sebebini sizden bilebilir arkadaşlar yani. Siz de kendinizi savunmak isterken maalesef ki yanlış anlaşılabilir ve krizin daha çok içine sürüklenebilirsiniz. Bu konularda lütfen ama lütfen dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Sizler Başak insanlarısınız. Yani herkesi ayrıntılı düşünür, ayrıntılı hesap eder. Biraz böyle kendinizi bu konularda çok paralayabilirsiniz. Gerek yok bunlara arkadaşlar. Bu dönemde gerek yok gerçekten. Şimdi gelelim Aslan Burcu'nda bir de yeni ayımız var. Yine bu da 12. evinizde yaşanacak maalesef diyorum. Ama pozitif etki olarak düşünecek olursak burada 2 derece ve yakınlarında özellikle gezegeniniz varsa bu herhangi bir ateş elementinde de olabilir. O zaman çok pozitif etkiler de yaratabilir sizler için. Öncelikle 8. evinizdeki Satürn'e ve Neptün'e bir üçgen açı yapacak arkadaşlar. Hayat, kader sizi bir konuda zorlamaya başlayacak. Yani mücadele etmenizi isteyecek. İşte mirasınız var, almak için mücadele etmek zorundasınız. Yatırım yapacaksınız, kaynak bulmak için mücadele etmek zorundasınız. Mücadele ettiğinizde karşılığını bol bol alacağınız, uzun vadede çok büyük işler başardığınızı fark edeceksiniz ama yaşanırken birazcık bunu problemmiş gibi, hiçbir işim iyi gitmiyor, zaten iyilik de beni bulmaz gibi düşünceler içine girebilirsiniz. Bunu böyle düşünmek yerine, evet bir problem olabilir, evet bir yapılması gereken sorumluluk var ve bu sorumluluğu başa çıkarken biraz daha cesaretli, cesur davranmalısınız. İşin içinden çıkabilir miyim diye kaygılar, endişeler duyabilirsiniz ama uzun vadede yatırımlarınızda çok büyük kazanacağınız, 1'e 5, 1'e 10 kazançlar getirebilecek yatırım fırsatları var. Sadece burada zaten siz bir de Başaksınız, yani detaycısınız, ayrıntıcısınız. Zaten hani sağlam ve güvenilir adımları atabilirsiniz. Hazır Uranüs'te İkizler Burcu'ndayken değişen bazı koşullar ve durumlar var. Bunlar çok hızlıca adapte olur. Hızlıca bunu yatırıma çevirir. Bilginizi, donanımınızı da kendi fikirleriniz, düşüncelerinizi buna koyarsanız
Uzun vadede çok büyük kazançlar sahibi olacaksınız. Sadece bu dönemde biraz kaynak bulmakta zorlanabilirsiniz ama bunun içinde bir ortak var. Sanki eşinizin gelirlerinde bir artış söz konusu olabilir. İkili olarak bir ortak projeye imza atabilirsiniz gibi durumlarda yaratabilir. Kısacası sizin için harika bir dönem başlıyor ama biraz kaygılı ve endişeli hissetmeniz çok çok normal. Kaygıyı bir tarafa bırakıp yapılması gerekene hızlıca adapte olursanız bu süreci çok daha pozitif yakalayabilirsiniz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba Terazi burcu ve yükselen burcu Terazi olanlar. Temmuz ayı yorumlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Temmuz ayında gerçekten oldukça yoğun bir gündemimiz var. Öncelikle 7 Temmuz'dan başlamak istiyorum. Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişi var. Tabii ki bu Uranüs İkizler geçişi bir anlık bir etki değil. Toplamda 7 yıl sürecek bir etki arkadaşlar. Kısaca bahsedecek olursak Uranüs İkizler Burcu'nda bilginin çok değerli ve çok kıymetli olduğunu söylüyor. Tabii ki aldığınız eğitimler doğrultusunda bilginiz ve donanımınız ortaya koyabileceğiniz işler karşınıza çıkabilir. Bu bilginizi sosyal medyadan paylaşabilir. Oralarda gündem yaratabilirsiniz. Aranan kan, hatta böyle şöhret getirme ihtimali bile var sizler için. Unutmayın. Tabii ki bunun yanı sıra sosyal medyanın yanı sıra e-ticarette çok üstün bir başarı sağlamak da yine çok çok mümkün. Yurt dışı bağlantılı işler, yurt dışında eğitim almak gibi bir konunuz, gündeminiz varsa buralarda da yine yüksek bir başarı ihtimaline sahipsiniz ve oralara taşınmak istiyorsanız da doğru bir zaman diliminden geçiyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi bunun yanı sıra 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşecek. Bunun ay düğümlerine üçgen ve seksil açısı var. 18,50 derecede yaşanacak. Tabii ki ay düğümleri de işin içine girince biraz kadersel de bir etki yaratacağını söylemek isterim. 4. evinizde yaşanacak bu dolunay. Bu dolunayın etkilerinde tabii ki aile konularınız çok ön planda olacak. Aile büyükleriniz, oralarda alınacak sorumluluklar çok önemli. Ev almak, ev satmak, taşınmak, hatta taşınıp yurt dışına geçmek gibi bir konuda olabilir. Evlenip evden ayrılmak da yine söz konusu olabilir. Çünkü Satürn, Neptün malum 7. ev, evlilik evinizde ilerlerken belki birisiyle bir ortak iş yapacaksınız ya da bir evlilik gerçekleştireceksiniz. Bu sayede evlilik ve ortaklık yoluyla bir ev ayırma ihtimaliniz, taşınma ihtimaliniz de gündeminize gelebilir. Tabii ki huzurlu gitmeyen, sorunlu giden bir evliliğinizin bu dönemde bitme ihtimali ve kendi evinize geçme ihtimaliniz de çok çok vurgulu görünüyor arkadaşlar. Tabii ki bireysel hayatlarınızda, haritalarınızda pozitif ve negatif nasıl yaşadığınızı daha ayrıntılı bilebiliyoruz. Buradan genel bir yorum yaptığımızı unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Güney ay düğümünde Terazi burcundan geçerken ilişkilerinizi gerçekten çok çok zedeledi ve çok çok yıprandınız yani geçtiğimiz günlerde. Artık bir toparlanma durumu da yaratıyor olabilir. Belki de bir aşkın evliliğe geçmesi, hızlıca evliliğe gitmesi gibi bir durumda yine söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim Merkür Retrosu'na. Şimdi klasik Merkür Retromuz yine geldi, kapımızı çalıyor. Ne zaman mı? Tabii ki 17 Temmuz'da başlayacak, 12 Ağustos'a kadar sürecek Merkür Retrosu. Ama 30 Haziran itibariyle gölgeli günlerinde etkilerini hissetmeye başlayacağız. Ne zamana kadar? 25 Ağustos'a kadar. Yaklaşık 2 ay boyunca bunun etkileri sürüyor olacak arkadaşlar. Kısaca anlatacak olursak Merkür Retrosu sizin 11. evinizde yaşanacak. 11. ev bizim hayallerimizdir, ideallerimizdir, girdiğimiz gruplardır, sosyal çevremizdir. O yüzden sosyal çevrede bir parlayacağımız zaman dilimi. Negatif ve pozitif de parlama ihtimalimiz var. Çünkü burası Merkür Retrosu arkadaşlar, unutmayın. Yani üstten konuşmak, egolu ve kibirli davranmak, sözlerimizin birilerini tepkisini çekmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Buna bir artı dikkat edelim.
mütevazi olmak, biraz daha böyle anlayışlı olmak daha hayrımıza olacaktır. Tabii ki bu tavırları gösteren bir arkadaşa denk gelmek, bir ortama denk gelmek de yine söz konusu olabilir. Yine dediğim gibi sizler zaten iletişim konusunda en başarılı kişilerden birisiniz. Terazi burcu çift taraflı düşünür. Yani benim penceremden onun penceresinden şeklinde. Herkese bir empati yeteneğine sahipsiniz zaten. O yüzden sizin bunlarla çok problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Özellikle kişisel bir gezegeninize direkt kontak halinde olacak olursa o egolu ve kibirli tavır biraz daha üst bir şekilde belirgin hale gelebilir arkadaşlar. Tabii ki eski aşklar geri dönebilir. Öncelikle böyle bir durum var arkadaşlar. Tabii ki eski aşklar geri döndüğünde buna bir şans verirsek hayrımıza olacaktır. Çünkü retro döneminde yarım kalmış aşkların tamamlanma ihtimali çok çok kuvvetlidir arkadaşlar. Tabii ki gurur ve kibir yüzünden bir ilişkinin bitmesi de söz konusu olabilir. Var olan ilişkilerimizde bir yaralanma, ayrılma söz konusu olabilir. Ama retro döneminde ayrılıyorsak muhtemelen retro bittikten sonra tekrar barışacağız anlamına gelir. Ama dikkat edin, yeni ilişkilere evet demiyoruz. Eskiden yarım kalmış bir ilişkiye evet dediğimiz gibi yeni gelecek hiç tanımadığımız sıfırdan bir ilişkiye de evet dememeliyiz. Çünkü daha sonrasında biraz onurumuzu, gururumuzu kırarak gidecektir bu ilişki. Bunun bir altını çizmek isterim arkadaşlar. Şimdi bunun yanı sıra Merkür Retrosu tabii ki bizi toplum önünde bir konuşma yaptırabilir, sözlerimizi daha net, daha gür şekilde kendimizden emin bir konuşma yapmamıza sebebiyet verebilir. Altı doluysa, bilgi doluysa hiç problem yok ama altı bilgi dolu değil, biraz laf kalabalığı yaparsak o zaman sıkıntı ve problem yaratabilir. Bunu dikkat etmek lazım. Bunun dışında tabii ki 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda gerçekleşecek bir yeni ay var. Bunun etkisi gerçekten mükemmel. 2,08 derecede yaşanacak ve Satürn'e Neptün'e de bir üçgen yapacak arkadaşlar. Şimdi Satürn Neptün zaten evlilik evinizde, ortaklık evinizde. Şimdi bu yeni ay da direkt kontak halinde olması evlenme teklif etmek, görkemli bir evlenme teklif etmek ya da evlenme teklifi almak söz konusu olabilir. Gerçekten hayatınızda o kadar cesur, kimseden çekinmeyen, ben buradayım deyip herkese gösteren şanlı şöhretli bir evlenme teklifi kapınızı çalıyor olabilir arkadaşlar. Yaşayıp göreceğiz tabii ki ama hani bunlar bazı insanlar tarafından, bu durum bazı insanlar tarafından çok şatafatlı, gösterişli, hatta ukalaca gelebilir. Ama siz buna çok sevineceksiniz, ona eminim arkadaşlar. Çünkü karşınızda Satürn Koç, Neptün Koç, Koç bebek burcudur. Yani bebekler beni ayıplayacak mı? Ay utanır mıyım? Ay şöyle olur mu demez yani. Ne istiyorsa, kafasına ne koyuyorsa o dakika yapmak ister. O yüzden oradaki enerji o kadar böyle deli dolu, o kadar böyle tutulamaz bir enerji ki evlenme teklifi ya da ortaklık teklifi alabilirsiniz. Altını çizmek isterim. Ortaklık teklifinde güçlü bir ortak, cesur bir ortak geliyor. Unutmayın. Yani böyle iş bitirici, hadi hemen yapalım, hızlıca yapalım şeklinde hareketler söz konusu olabilir. Hayırlı bir ortaklık olacaktır. Ama tabii ki bu ortaklık bitimi oluyorsa o zaman biraz egosal, sen bana bunu yapamazsın şeklinde biraz ters düşme ihtimalimiz, kavgacı bir enerji ortaya koyma ihtimalimiz hem kendi tarafımızdan hem de karşı taraftan olma ihtimali de çok çok yüksek görünüyor arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Pozitif ve negatif olması dediğim gibi ana haritalarınıza bağlı değişkenlik gösterebilir. Ben her iki yönüyle de anlatmaya çalıştım. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. Temmuz ayı yorumlarıyla karşınızdayım. Temmuz ayı gerçekten bir değil birkaç etki birden yaratacak ve gümbür gümbür geliyor diyebiliriz aslında. Şimdi ilk önce 7 Temmuz'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Önce buradan başlayalım istiyorum. Çünkü Uranüs
İkizler Burcu'ndayken sizin 8. evinizde biraz kriz alanınızda yerleşiyor. Tabii ki maddi manevi gücünüzü elinize alabilme ihtimali verirken bir yandan da sert etkiler alacak olduğunuzda da tabii ki bu iflas gibi, kaybetme gibi bir noktayı da getirebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. İkizler bilginin burcudur. Gerçek bir bilgi yok ve altı dolu olmayan bir yatırım yapıyorsanız o zaman burada iflaslar da getirebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Buranın etkisi 7 yıl sürecek arkadaşlar. Sadece bugün Temmuz ayına özel bir yorum değil. Bunu unutmayın. 7 Temmuz itibariyle böyle bir serüveniniz başlıyor demektir. Bu etkiler zaman içerisinde kontak kurduğunda gerçekleşecek demektir. Bununla ilgili ayrıntılı bir video çektim. İsterseniz oradan da dinleyebilirsiniz. Şuraya linkini bırakıyorum arkadaşlar. Bunun dışında 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. 18.50 derecede yaşanacak ve ay düğümleriyle de bir üçgen seksil açısı var bu dolunayın. Bu dolunay sizin akrabalarınızın evinde, kardeşinizin evinde, aynı zamanda iletişimin olduğu evde yaşanacak. Tabii ki kardeşle ilgili sorumluluk, kardeşten gelen önemli bir haber söz konusu olabilir arkadaşlar. Fikirleriniz itibar görebilir, önemli kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Bu dönemde önemli yatırım kararları alıp bunlarla ilgili proje başlatıyor olabilirsiniz. Ama dikkat edin, Merkür Retrosu var arkadaşlar. Buna da birazdan değineceğim. Üzerinde düşünülmemiş bir şey yapıyorsanız burada dikkatli olmakta fayda var. Ben yaptım oldu demek birazcık sıkıntı ve problemi getirebilir. Ama uzun zamandır düşündüğünüz bir yatırım, bir sözleşme ise burada herhangi bir problem olmaz. Bunun bir altını çizmek isterim çünkü Merkür retrosu var. Üzerine bir de Güney Ay düğümü Başak Burcu'nda bu yani dolunaydan da bir üçgen açı alacak. Yani gaza gelip her şeyi doğru zannedip yapmak uzun vadede bazı sıkıntılar da yaşatabilir. Yani birazcık dikkatli olmakta fayda görüyorum. Ama uzun zamandır beklediğiniz bir proje şu an imzalanacaksa o zaman hayırlı. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim Merkür Retrosu'nu detaylı konuşmaya. Merkür Retrosu Aslan Burcu'nda gerçekleşecek ve bu sizin için tabii ki 10. ev kariyer alanınıza gerçekleşecek. Kariyer alanında bir değişim dönüşüm enerjisi yaratabilir bu Merkür Retrosu. Özellikle tarihler olarak bakacak olursak öncelikle 17 Temmuz 2025'te retro başlayacak. 12 Ağustos'a kadar devam edecek. Ama gölgeli günleri, öncesi ve sonrasındaki gölgeli günleri 30 Haziran'da bunun etkisini hissetmeye başlayacağız. 25 Ağustos'a kadar da devam edecek. Şimdi burada 10. ev kariyer evimiz ya, Merkür iletişim problemleri verebilir. Bir anda böyle gaza gelip ben o işi yaparım deyip hareketlendiğiniz, daha önceden düşünülmemiş bir durum sizi biraz sıkıntılı ve problemli bir işin içine sokabilir arkadaşlar. Buna bir dikkat edelim. Ya da üzerinize bir sorumluluk yüklenmek istiyor olabilir. Siz de düşünmeden tamam ben hallederim deyip işin içinde altından kalkamayacağınız birçok yükü taşıyor olabilirsiniz. Düşünerek hareket ederseniz daha pozitif etkiler yaratacaktır. Tabii ki negatif ve pozitif olması biraz ana haritalarınıza bağlı da değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Ama böyle iş arkadaşlarınızla, ekip arkadaşlarınızla ya da amirinizle, müdürünüzle, patronunuzla birazcık böyle egosal tavırlar, egosal üstten konuşmalar, kibirli tepkiler, gereksiz gerek karşı taraf böyle seslerin biraz yüksek volümde çıkması da çok mümkün. Bunlar işin içinden çıkılmaz krizler getirebilir. Altını çizmek isterim. Tabii ki eski aşklar bu dönemde gündeme gelebilir arkadaşlar. Allah'tan ki eski aşk bu dönemde geri döndüğünde kabul edin derim. Çünkü Kuzey Ay düğümü Balık burcunda ilerlerken sizin 5. ev aşk evinizi bir aydınlatıyor. Eski aşklar bu dönemde gerçekten belki de en huzur verecek taraf sizin için. Hani bir yerden terslik varken diğer taraftan mutlu olacağınız, belki de bütün stresinizi sevgilinizle geçirdiğiniz birkaç dakika bile size unutturacak çok özel, çok güzel bir kişi geliyor olabilir. Tabii ki
Yeni aşklar için biz buna evet demiyoruz arkadaşlar. Çünkü retroda geliyorsa bilin ki retro bittikten sonra bu kişi gidebilir. Böyle bir etkisi var. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Hatta onurumuzu, gururumuzu inciterek gitme ihtimali var kişinin. Bu yüzden de bir altını çizmek isterim. Şimdi gelelim daha pozitif bir enerjiye. 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. 2.08 derecede yaşanacak bu yeni ay. Yine kariyer evinizde yaşanacak ve Satürn'den de aldığı çok güzel bir üçgen açı var. Şimdi burayı değerlendirebiliriz işte. Yani retro başlamış olacak aynı dönemde ama retro ile kavuşum vaziyette değil ve direkt Satürn'e ve Neptün'e de açı içerisine girecek. Bu sebeple bu dönemde atama, terfi gibi bir beklentiniz varsa bunlar gerçekleşebilir. Uzun zamandır iş arıyorsanız bunlar gerçekleşebilir arkadaşlar. Bunun bir altını çizmek isterim. Tabii ki kendi işinizi kurmak adına önemli adımlar atıyor olabilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler imzalıyor olabilirsiniz. Ne dedik? Anlaşma ve sözleşme bu tarz şeylerde biraz dikkatli olmakta fayda var. Maliye kaydında en azından şu Merkür Retrosu bittikten sonra yaparsanız hayrınıza olacaktır. Şimdiden altyapısını ayarlamak, belki ne alacağız, ne satacağız, nerede ev tutacağız, yani müşteri kitlemiz nedir? Bir fizibilite çıkartmak için hayırlı bir zaman dilimi ama anlaşma ve sözleşmeleri biraz daha retro sonrasına bırakırsak daha pozitif sonuçlar alırız. Tabii ki daha önceden düşündüğümüz bir durumsa ve bugüne denk geldiyse artık yapacak bir şey yok. O zaman daha pozitif sonuçlar alabiliriz. Sadece önceden düşünülmüş olması bunu pozitife çeviren önemli vurgu. Ama ben bir anda düşündüm, bir anda yaptım derseniz orada bir kriz patlayabilir. Sonradan pişman olabilirsiniz. Bütün mal varlığınızı ya da bütün birikiminizi o işe yatırıp daha sonrasında hüsrana uğrama ihtimaliniz var arkadaşlar. Buradan altını bir çiziyorum. Yani bunlar önemli ve dikkat edilmesi gereken hususlar, konular. Tabii ki bireysel haritalarınızda da 2 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa bu girişim bugünlerde uzun zamandır beklediğiniz bir girişimin şu ana denk gelmesi söz konusu olacaktır arkadaşlar. Kısacası çok böyle gümbür gümbür, ben anlatırken bile çok hızlandım fark etmeden. Gerçekten dolu dolu bir ay geçireceğiz. Bu yaz bizim için çok hareketli geçecek yani. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Hoşça kalın diyorum. Merhaba Yay burcu ve yükselen burcu Yay olanlar. Temmuz ayı yorumlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Temmuz ayında gerçekten oldukça yoğun bir gündemimiz var. Hemen hızlıca başlıyorum. 7 Temmuz'da Uranüs İkizler burcuna geçiş yapıyor. Şimdi bu Uranüs geçişi 7 yıllık bir süreç arkadaşlar. Kısmen de olsa şimdi Temmuz'da bir iki derece İkizler burcunda hareketini yapacak. Daha sonrasında retro yapacak. Geri dönecek Boğa burcunda, sonrasında ileri hareket yapacak ve ikizlere tamamen girecek 2026'da. İşte bunun ilk adımları şimdilerde atılıyor. Tabii ki bu geçiş 7 yıllık bir süreç. O yüzden hemen şimdi olamayabilir hepinizin haritalarında. Özellikle 0 derece ve 2 derece yakınlarında gezegeniniz varsa doğrudan ve direkt etki alıyor olabilirsiniz. Tabii ki etkileri evlilik ve ortaklık evinizde yaşanacak. Ani beklenmedik hızlıca bir evlilik yapabilir. Hızlıca da boşanma kararı alabilirsiniz. Yani hayatınızda eşiniz ve ortağınızla ilgili ani hızlı gelişmeler yaşanabilir. Onların parladığı bir süreç olabilir. Onların hayatındaki bir gelişme doğrudan sizi de etkiliyor olabilir. Bu etkiler çok profesyonel, işinde uzman insanlara denk geleceksiniz anlamına gelir. Yani bir avukat tuttuğunuzda gerçekten çok zeki bir avukata denk geleceksiniz. Ya da bir düşman ediniyorsanız, ki açık düşmanlarımızdır aynı zamanda 7. ev. Açık düşmanınız da çok zeki, çok uyanık, çok aykırı bir insan olma ihtimali de var arkadaşlar. Yine bunların etkilerini anlattığım bir başka videom var. Oradan da ayrıntılı dinleyebilirsiniz. Linkini şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız gerçekleşecek. 18.50 derecede yaşanacak. Bu ay düğümleriyle de üçgen ve seksil açı alacak. Şimdi Oğlak Burcu sizin için ikinci ev, para alanınız, yani maddi manevi gelirleriniz, giderleriniz, değerleriniz anlamına gelen bir evde yaşanıyor. Şimdi bu Güney ay düğümünden de bir üçgen alıyor. Bu Güney ay düğümü de sizin 10. evinizde, yani kariyer evinizde. Kariyer ve para ile ilgili önemli bir gelişme kaydedeceksiniz demektir bu.
sıkıntılı, problemli, sorunlu giden bir iş yerinizden ayrılma ve yeni bir işe girme ihtimaliniz var. Yani burada çok fazla uzun zaman geçirmeyeceksiniz. Bir iş bitecek, bir işe geçeceksiniz gibi bir durum var. Çünkü orada bir Mars da var. Hızlıca bir işten istifa edip bir başka işe geçmek gibi bir durum olabilir. Mevcut işinizde bazı bir takım sıkıntılar yaşanabilir ve bunların da çözümü sanki sizde, siz profesyonel olarak bu işe el attığınızda her şey düzene girecek. Bazı sorumluluklar geliyor ve bunun maddi karşılığı da olacak şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar burayı. Bunun dışında tabii ki sevgi alışverişimiz, mutluluk alışverişimiz, bu konularla ilgili de bazı sorumluluklar almak, elimizi taşın altına koymak, mutlu olacağımız alanlar için sorumluluk almak zorundayız. Bunu da unutmayın. Yani belki de kazanç noktamızı artırıp mutlu olmayı planlıyoruz. Bu da mümkün yine. Bunun dışında 17 Temmuz 2025'te Merkür Retrosu başlayacak arkadaşlar. Merkür Retrosu 9. evinizde yaşanacak, Aslan Burcu'nda yaşanacak. Şimdi bu Merkür Retrosu'nda tabii ki klasik eski aşklar geri dönebilir arkadaşlar. Bu aşklara şans vermeli miyiz? Evet, vermeliyiz. Sosyal medya üzerinden gelecek bir aşk hikayemiz olabilir ve bu aşk hikayesi eğer düşünülmemiş, daha önceden beğeni, hoşlantı ya da görüşme yoksa burada biraz retro bittikten sonra kalıcı, köklü olmayabilir ve çıkıp gidebilir. Tabii ki sosyal medyada herhangi bir paylaşımımız viral olabilir. Bu viral olma ihtimali biraz daha böyle negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Yani ne konuştuğunuzda, ne söylediğinizde, nasıl anlattığınıza bağlı olarak değişecektir arkadaşlar. Eğer ki egolu, kibirli ve bencil bir konuşma tarzı yansıtırsanız orada bir konuşmanın ya da bir tartışmanın içine çekilebilirsiniz ve bu durum sizi negatif etkileyebilir. Tabii ki kendinden emin bir duruş sergileyerek kendinizi ifade etmek ve altı dolu bilgiler anlatıyor olmak itibarınızı da güçlendirecektir. Uzun zamandır sosyal medya platformuna girmek istiyorsanız buralarda ilk adımları atıyor olabilirsiniz. Ama düşünülmemiş, hemen ben şimdi yaptım bitti derseniz biraz sıkıntı, problem büyük olabilir arkadaşlar. Unutmayın. Yani retro biraz negatif ve pozitif olmasını da etkiliyor olacak bu durumu. Tabii ki sadece sosyal medya değil, e-ticaretle ilgili de aynı benzer konular, hikayeler devreye girebilir arkadaşlar. Bunun yanı sıra e-ticarette eğer eğitimsiz, hiçbir şekilde bilgisizce bir platformun içine giriyorsak, o zaman işin içine girdikten sonra boyumuzu aşan bazı konularla karşılaşabiliriz. Yani sıkıntı ve problem işin içine girdikten sonra öğrenilme gibi bir hikaye söz konusu olabilir. Tabii ki yurt dışına gitmek istiyoruz. Bir anda karar verdik, bir anda eyleme geçtik. Yine bir negatiflik söz konusu olabilir. Gittiğimizle geldiğimiz bir olabilir. Gitmek istedik, her şeyi yaptık. Bütün girişimlerde bulunduk ama maalesef sonuç alamadık gibi bir durumda yaşanabilir. Yani kısacası oralardan gelebilecek etkiler, eğer daha önceden girişimlerimizin sonucuysa ya da uzun zamandır düşündüğümüz bir şeyi eyleme geçiriyorsak problem yok. Ama düşünülmemiş, ani, hızlı bir şekilde gelişme varsa burada biraz problem var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada ekstradan şöyle bir vurgu da yaratacak. 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da 2,08 derecede yaşanacak. Satürn'e ve Neptün'e de bir üçgen açısı var. İşte burası pozitif arkadaşlar. Yani Merkür Retrosu dışında Aslan'da çok güzel bir enerji yayıyor. Şimdi bu da nedir? 5. ev aşk evimiz malum. Satürn burada, Neptün burada. Ay düğüm, yani Aslan Burcu'nda bir etkileşim yarattığında direkt burada bir üçgen açı alacak. Aşk konusunda güzel fırsatlar getirebilir. Eski bir aşkımızı bu dönemde hayatımıza çekiyor olabiliriz. Ani bir telefon çalması oldu. Umarım sizi rahatsız etmemişimdir ama videoyu bölmek istemedim arkadaşlar. Şimdi iletişim problemi dedik. Böyle bir iletişim problemi de yaşamış olabilirim kendimde. Şimdi ne dedik? Yeni ay var dedik.
24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda dedik ve bunun Satürn'e Neptün'e üçgen açısı var dedik. Burada ciddi anlamda eski aşkların geri dönme ihtimali var dedik. Sosyal medya platformu üzerinden de bu aşkların geri dönme ihtimali, oralardan bir yazışma gibi vesaire olabilir. Üniversiteden beri tanıdığımız biriyle şimdi bir flört başlatıyor olabiliriz. Yüksek öğrenimden daha önce öğrenciyken beraber olduğumuz ya da birbirimizden hoşlandığımız biri varsa bugünlerde kapımızı çalıyor olabilir arkadaşlar. Bunun yanı sıra tabii ki sahneye çıkmak, akademisyenlik gibi bir beklentimiz varsa bunlarla ilgili girişimlerde bulunmak, bunlarla ilgili ilk adımları atmak, en azından bir karar almak söz konusu olabilir arkadaşlar. Yurt dışına taşınmak için ciddi bir teklif alabiliriz ya da yurt dışına taşınmak için önemli bir girişimde bulunabiliriz ve bunlar bugünlere denk geliyor ve 2 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa uzun vadede de pozitif etkiler yaratacaktır. Yani unutmayın, retrodan ayrı konuştuğum Aslan Burcu hikayesi burada başlıyor arkadaşlar. 2 derece ve yakınlarında artı eksi 3 derecelerde gezegeniniz varsa bu konularda daha pozitif etki yaşayacaksınız. Geri kalan özellikle 4 derece ve 15 derece arasında Aslan'da ya da herhangi bir gezegeniniz varsa herhangi bir burçta o zaman daha negatif etkiler alma ihtimaliniz kuvvetleniyor arkadaşlar. Bunun bir altını çizeyim. Çünkü astroloji bir tekniktir. Bu teknikten vazgeçilemez. Tekniğe göre biz de yorum yapıyoruz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Tabii ki yurt dışına çıkabilirseniz gerçekten uzun vadede kalıcı, köklü, başarılı, sağlam bir zemin oluşturmuş olacaksınız. Çünkü burada Satürn'ün, Neptün'ün resmen size bir desteği var. Artı sosyal medya üzerinden uzun zamandır belki hobi olarak yaptığınız bir şeyi artık böyle sosyal medya üzerinden bir platformda sergileme isteği duyabilirsiniz. Profesyonel bir şekilde buradan bir kazanç noktası yaratabilirsiniz yine, özellikle yine ilk derecelerde gezegeniniz varsa. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Temmuz ayı yorumları ile karşınızdayım. Temmuz ayı gerçekten gümbür gümbür geliyor. Çok fazla sayıda gezegen etkileşim var ve sizi de doğrudan etkileyen bir dolunayımız var arkadaşlar. Şimdi 7 Temmuz'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Öncelikle buradan bahsetmek istiyorum. Şimdi siz geleneksel bir yapıya sahipsiniz Oğlak Burçları. Yani yeni gelişen olaylar, çağın getirdiği yenilikler, eğitim, kendi bilginizi, donanımınızı arttırmak sizin için önemli olmak zorunda bundan sonra. Çünkü neden? Uranüs İkizler Burcu'nda seyahatine devam etmeye başlayacak. 7 yıl boyunca sürecek bu etki. Özellikle bilgili ve donanımlı olduğunuz, uzmanı olduğunuz bir işte bir yenilik var ve o çağa ayak uyduramadığınızda işsiz kalma ihtimaliniz söz konusu olabilir arkadaşlar. Buna bir dikkat edelim. Tabii ki bu bugünden yarına olmayacak. Hemen korkmayın. Ama etkilerini bir süre sonra hissetmeye de başlayacağız. Tabii ki sağlık olarak da akciğerler ve kollarla ilgili bazı sıkıntılar ve problemler yaşanabilir. Bunlarla ilgili bir problem yaşadığınızda acil doktora gitmeniz, hemen müdahale etmeniz çok çok önemli ya da öncesinden kontrollerinizi yaptırmanızı bir tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi bunun yanı sıra tabii ki bu 7 yıllık etki, yani bugün bu ay herkes bunu yaşayacak diye bir şey yok ya da herkes bundan etki alacak diye bir kanun kural yok arkadaşlar. Ama şurada şu etki çok önemli. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayın etkileri 18.50 derecede yaşanacağı için artı eksi 3 derece gezegenleriniz varsa doğrudan ve direkt etki alacaksınız. Ay düğümlerinden de bir açısı var bunun. Üçgen ve seksil açısı var. O yüzden de hayatınızda belki de çok önemli bir sorumluluk alacak, çok önemli bir karar alacaksınız. Belki yurt dışında yaşıyorsunuz, memlekete geri dönmek isteyeceksiniz. Ya da zaten yurt dışına gitmek istiyorduk, uzun zamandır da bekliyorduk. Bununla ilgili girişimler şu anda sonuç vermeye başlıyor olabilir. Bir ev değiştirme, yurt dışına çıkma, gerçekten direkt böyle hayatımızın kökten değişmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Mahkeme ile ilgili bir durumunuz varsa bunlarla ilgili bir gelişme söz konusu olabilir. Çünkü Güney Ay düğümü 9. evinizde
mahkeme alanınızda direkt kontak kuracak sizinle bu dolunay esnasında arkadaşlar. Dediğim gibi 20 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa direkt etki alacaksınız. En çok sizler etkileneceksiniz diyebilirim. Şimdi gelelim Merkür Retrosu'na. Merkür Retromuz var arkadaşlar yine. Merkür Retrosu Aslan Burcu'nda gerçekleşecek. 8. evinizde gerçekleşecek. Bu demek ki kredi, borç, miras, alacak, verecek konuları ile ilgili önemli bir gündem yaratacak. Üstüne bir de bu yetmeyecek. Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız gerçekleşecek. Sizin için biraz yorucu, biraz sancılı bir dönem olabilir ama diğer taraftan çok pozitif, çok harika bir gelişmeye de sebebiyet verecek gibi duruyor. Lütfen ayrıntılarıyla dinleyin ve kişisel gezegenlerinizde direkt etkiler varsa o zaman bunlardan bu kadar etkileneceksiniz. Rutininizin dışına çıkacaksınız gibi bir etki oluşabilir. Merkür Retrosu Aslan Burcu'nda 17 Temmuz 2025'te başlayacak arkadaşlar. 12 Ağustos 2025'e kadar da devam edecek. Şimdi bu etki yani retro dönemi, bir de öncesinde ve sonrasında gölgeli günleri var. 30 Haziran'la 25 Ağustos arasında bunun etkilerini direkt hissediyoruz. Ve konu olarak ne yaşanacak? Tabii ki Merkür iletişim. İletişimde maalesef ki problemler yaşanabilir. Eski bir borcumuz şimdi ortaya çıkabilir. Eski bir alacağımızı şimdi tahsil edebiliriz. Daha pozitif yönden düşünecek olursak. Tabii ki uzun zamandır bir makale yazdık. Tam da şimdi bu makale gündem ve popüler olabilir. Böyle bir etki yaratabilir. Tabii ki sözlerde ve parada biraz iletişim problemlerine açık bir süreçteyiz arkadaşlar. Çok kazanmak ve çok kaybetmek gibi olgular yaratabilir. Çok kazanmak da yaşatabilir, çok kaybetmek de. İkisini de her iki şekilde eşit tutuyorum. Çünkü Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da 2.08 derecede yaşanacak. Bu da 8. evinizde yaşanacak. Bir kriz patlıyor derken bu krizi çözmek için başka bir şeyler mücadele etmeye çalışıyoruz derken aldık, sattık, verdik derken böyle bir hızlı bir gelişme yaşanacak parasal konularla ilgili. İşte kredi çekmek, borca girmek ama düşünülmemiş bir alım satım, düşünülmemiş bir yatırım problem yaratabilir arkadaşlar. Daha önceden başlattık, sonuç alabiliriz bu dönemde daha pozitif etkiler olarak ya da daha önceden düşündük de tam da bu zamana denk getirdik. Ne bileyim uzun zamandır satışta olan evimizin bu dönemde satılması gibi bir durum söz konusu olabilir. O zaman daha pozitif sonuçlar yaratacaktır. Yani yarım kalmış işleri tamamlamak adına güzel bir etki. Düşünülmemiş bir konuyu yapmak için hayırlı bir dönem değil. Tabii eski aşklar bu dönemde gündeme gelebilir. Var olan ilişkilerimizde biraz sekteye uğrayabilir. Eğer ilişkilerimizde bir sıkıntı yaşıyorsak bir egosal bir problem yüzünden sen bana nasıl böyle söylersin şeklinde sesimizin fazla yükseldiği ya da karşı tarafın sesinin fazla yükseldiği bir dönem olabilir arkadaşlar. Bu yüzden kalp kırıkları gurur meselesine çevirip arada uçurumlar aşmak çok mümkün. Ama daha önceden böyle bir hikayemiz varsa şimdi tamir etmek, gönül almak, birbirimize sahip çıkmak için harika bir dönem. Hatta direkt evliliğe gidebilecek hikayeler doğabilir sizde. Çünkü neden? Jüpiter Yengeç Burcu'nda evlilik evinizde. Yani biz zaten artık birbirimizi bulduk, bir daha kaybetmeyelim, hızlıca nikaha gidelim şeklinde de düşündürüyor olabilir sizleri. Bunların hepsi çok hayırınıza olacaktır. Bunu unutmayın. Yani sizler Oğlak Burcu'sunuz. Oğlak Burcu biraz böyle her işi zordur. Yine zor bir alanda zor bir eşleşme olacak gibi duruyor. Ama mücadeleden tırsmayan, kaçmayan, elin taşın altına koyan sorumluluk alanda sizlersiniz. Uzun vadede kazanacak olan da sizlersiniz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba Kova burcu ve yükselen burcu Kova olanlar. Şimdi Temmuz ayı yorumlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Temmuz ayında oldukça yoğun bir gündemimiz var. Tabii ki bu gündem 7 Temmuz'da Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçmesiyle hareketliğe başlıyor. Tabii ki Uranüs İkizler'de aşk konusunda ani beklenmedik gelişmeler yaşatabilir. Uzun vadede çocuklar, doğum, çocukların hayatındaki gelişmeler ya da bir hobimizi işe çevirmek ve kazanç noktası yaratmak gibi bir durumda söz konusu olabilir arkadaşlar.
Bunların yanı sıra tabii ki daha detaylı şekilde anlattığım bir başka videom var arkadaşlar. Buraya linkini bırakıyorum. İsterseniz onu oradan dinleyebilirsiniz. Şimdi gelelim Temmuz ayında 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin için 12. evde yaşanacak. Kadersel gelen bazı zorluklar var diyebiliriz. Kadınlardan gelen bazı düşmanlıklar olabilir arkadaşlar. 12. ev kaderin ve karmanın evidir. Biraz bilinçaltımızdır. Bilinçaltımızda bazı sorumluluklardan kaçmak istiyor olabiliriz. Korkularımızla yüzleşiyor olabiliriz. Rüyalarımızda rehberli rüyalar görme ihtimalimiz var. Kadınlardan gelebilecek olan bazı açık düşmanlıklara sahip olabiliriz. Gizli bir rakibimiz olabilir. Bunlara bir artı dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuların çünkü bir de ay düğümleriyle de sekstil ve üçgen açısı var. Bu sebeple kaderin de çok büyük bir rolü var bu durumda. Parasal ve maddiyatla ilgili bazı sorumluluklar almak zorunda bırakabilir bu konularla ilgili. Şimdi gelelim Merkür Retrosu'na arkadaşlar. 17 Temmuz'da Merkür Retromuz başlıyor. Aslan Burcu'nda gerçekleşecek bu retro. Aslan Burcu bizim için tabii ki tam karşıt evimiz, evlilik evimiz. Bu sebeple evlilik ve ortaklıklarla ilgili önemli bir değişim dönüşüm noktasına giriyor olabilirsiniz. Belki de yarım kalmış bir ilişkiyi evlilikle taşlandırıyor olabilirsiniz. Eski aşkların evliliğe dönmesi çok muhtemel. Tabii ki eski eşin de bu dönemde geri gelmesi, tekrar bir araya gelmek, tekrar evlenmek gibi bir durum da söz konusu olabilir arkadaşlar. Ortaklıklarımızla ilgili bazı sorunlarımız, problemlerimiz varsa bunların gündeme gelmesi ya da var olan mevcut bir ortaklığımızın bitme noktasına gelmesi ya da daha önceden ortaklık yaptığımız biriyle şu anda tekrar bir araya gelmek ve ortaklık yapmak da yine söz konusu olabilir. Yeni ortağa güvenmiyoruz arkadaşlar. Yeni sıfırdan hiç tanımadığımız insanla ortaklık ve evlilik yapmıyoruz. Böyle bir teklife hayır diyoruz. Ama var olan daha önceden bitmiş, yarım kalmış bir durum varsa bunları tamamlamak için önemli bir durum yaratıyor olabilir. Tabii ki bir açık düşmanımız biri bizi hedef tahtasına oturtturmuş, ağzına geleni sayıyor olabilir. Bu dönemde ciddi anlamda tartışmanın içine çekilme ihtimalimiz var. Dikkatli olmalı. Egosal davranmamalı, onur gurur meselesi yapmamalı, eşimizle, ortağımızla ya da açık düşmanlarımızla böyle sıkı sıkıya kavga etme enerjisine girmemeliyiz, dikkatli olmalıyız. E, Bu konularda biraz temkinli ve dikkatli olmak hayrımıza olacaktır. Daha sonrasında 24 Temmuz'da yine evlilik evinizde, ortaklık evinizde bu sefer daha pozitif etkiler yaratacak bir Aslan yeni ayımız var arkadaşlar. Şimdi Aslan yeni ayı 2 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa sizler doğrudan ve pozitif anlamda etkileneceksiniz. Şöyle ki Merkür Retrosu 4 ile 14-15 derece arasında gelip gidecek. O yüzden 2 derecedeki yeni ay direkt Merkür'le kontak içerisinde değil. Aynı burçta, aynı konular, benzer konular ama burası daha pozitif etki yaratacak bir durum. Özellikle 2 derece ve yakınlarında kişisel gezegeniniz varsa şimdi anlatacağım yeni ay etkilerini daha pozitif yaşayacaksınız. Şimdi evlenme teklifi almak, evlenme teklifi etmek, önemli bir teklif almak, anlaşma, sözleşme imzalamak, akit imzalamak bunlar sizin için hayati, kritik, güzel değişim dönüşüm etkileri yaratıyor. Var olan evliliklerimizde sorunlar varsa çözemiyorsak bitişler söz konusu olabilir. Ama var olan ilişkilerimizde daha pozitif bir enerjide gidiyorsak bu dönemde şımartılabiliriz. Belki hayatımızda çok değerli, çok kıymetli ve bizim için elin taşın altına koyan gerçekten cesur bir insana denk gelebiliriz ya da onun böyle enerjisinden faydalanabiliriz. Ne bileyim bizi kendimizi çok iyi hissettirecek bir enerjiye de dönüşebilir arkadaşlar. Yani daha pozitif ve negatif olması biraz haritalarımıza bağlı. Kardeş, akraba, kuzen, komşu bunlardan gelebilecek övgüler, teklifler vesaire de olabilir. Çünkü Satürn'e ve Neptün'e de bir açısı var. Ya da eşimizin, kardeşimizin özellikle hayatında önemli bir durum vardır ve bizim de onların için bu cömertliği, bu hoşgörüyü, bu hadi yaparsın deyip arkasında durmamız gereken bir konuya da eşitleniyor olabilir arkadaşlar. Bunu da unutmayın.
Kısacası hayat bizim için çok hareketli bir döneme girdi. Özellikle aşk ilişkiler konusu oldukça yoğun olacak. Umarım çok iyi değerlendirebileceğiniz bir ay. En iyi şekilde değerlendirmeniz dileğiyle gelsin diyorum. Hoşça kalın. Merhaba Balık burcu ve yükselen burcu Balık olanlar. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek isterim ki Temmuz ayında bir değil birden fazla çok durum var ve bunları size tek tek anlatacağım şimdi. 7 Temmuz'da Uranüs İkizler Burcu'na geçecek. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşanacak. Üstüne yetmiyor, Merkür Retrosu yaşanacak ve bunun gölgeli günleri, etkileşim tarihlerini de detaylı bir şekilde size anlatıyor olacağım. Üstüne yetmiyor, 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız gerçekleşecek. Gerçekten bunlar gümbür gümbür hayatımızda varoluşumuzu hissettirecek. Şimdi 7 Temmuz'daki Uranüs İkizler geçişinden kısaca söz edecek olursak ev almak, ev satmak, taşınmak yani uzun vadede köklü bir değişime götürecek ve bir şekilde yaşadığımız ortamın komple yenilenmesi gibi bir durum yaratacak. Tabii ki bugünden yarına olmaz bu. Çünkü bu jenerasyon bir gezegen. Bu yıl Temmuz ayından itibaren İkizler Burcu'na geçiş yapsa da toplamda 7 yıl burada kalacak arkadaşlar. O yüzden 7 yıl içerisinde hayatımızda yaşadığımız ortam komple değişecek. Aile ve köklerimizle ilgili önemli gelişmeler yaşatabilir bize. Bunun ayrıntılı bir videosunu çektim. İsterseniz şuraya linkini bırakıyorum. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim 10 Temmuz'da bu Oğlak Burcu'nda bir yeni ay dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayın etkilerine tabii ki evlilik ve ortaklık alanınızda aynı zamanda hayallerinizle ilgili, hedeflerinizle alakalı yerde yaşayacaksınız. Çünkü 7. evden Güney Ay düğümünden bir etki yaşatacak. Evlilik ve ortaklık hayallerinizle ilgili bir revize etme, onları yenileme, güncelleme ya da onlarla ilgili bir sorumluluk alma, hayatımızı değiştirecek önemli kararlar, sözleşmeler, imzalar, planlar yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Zaten Satürn, Neptün kısmen de olsa Koç'a girdi ama tekrar Balık burcuna geri dönecek. Hayatımızda böyle bazen sıkıcı, zor, bazen de gerçekten mücadele ve savaşarak kendi hayatımızın dümenini elimize aldığımız bir dönem geçiriyoruz diyebilirim Balık burcu olarak. Şimdi tabii ki bununla bitmedi. Merkür retromuzdan bahsedecek olursak 17 Temmuz itibariyle retro başlıyor. 12 Ağustos itibariyle de ileri harekete geçecek. Ama artı ve eksi öncesinde ve sonrasında gölgeli günleri var bunun. 30 Haziran'dan 25 Ağustos'a kadar aslında Merkür retrosunun etkileri içerisinde olacağız zaman dilimi olarak. Şimdi Merkür Retrosu Aslan Burcu'nda ve sizin 6. evinizde sağlık alanınız aynı zamanda da iş ortamınız anlamına gelecek. İş ortamında hızlı, ani, beklenmedik sorumluluklar gelebilir. Yani bu işin uzmanı sensin, bu işi sen çözersin diyerek senin üzerine bazı sorumluluklar yüklenebilir. Özellikle burada kimliğimizi, kişiliğimizi direkt ortaya koyabileceğimiz, itibarımızı direkt ortaya koyabileceğimiz tarzda girişimler söz konusu olabilir. Düşünmeden teklifleri kabul etmek bizi bağlayıcı bir etki yaratabilir. Arkadaşlar bunu unutmayın. İş arkadaşlarımızla münakaşa etmek, tartışmaların içine çekilmek, egosal, kibirli tepkiler vermek ya da bize bu şekilde davranılması yine söz konusu olabilir. İş arıyorsak tabii ki bu dönemde iş bulabiliriz arkadaşlar. Gelirlerimizi artıracak önemli gelişmeler de yine söz konusu olabilir. Ama şunu unutmayın. Önceden planlanmış, programlanmış ya da girişim içine girilmiş şeylerin sonuçlarını almak mümkündür. Yeni gelişmeler için burası negatif bir etki yaratacaktır. Bunu unutmayın. Eski aşklar geri dönebilir. Tabii ki sizler için de hazır Jüpiter Yengeç Burcu'nda 5. evinizde. Yani gönlünüzün ekmeğini yiyeceğiniz, gerçekten size pozitif bir enerji de veren bir sonu evlilikle tamamlanacak bir aşk kapınızı çalıyor olabilir arkadaşlar. Buna da bir şans vermeniz hayrınıza olacaktır. Ama yeni aşk değil, eskiden gelen veya uzun zamandır beğendiğiniz biriyle şu an flörtün başlaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunlar için evet diyoruz yine.
Yine Merkür Retrosu'nun sağlık açısından düşünecek olursak, şimdi ateş elementidir Aslan Burcu. O yüzden vücutumuzdaki enerjiyle direkt doğrudan kontak halindedir. O yüzden enerji düşüklüğü söz konusu olabilir arkadaşlar. Kalple ilgili bazı sıkıntılar ve problemler bu dönemde yaşıyorsanız ihmal etmeyin, mutlaka doktora görünün. Bu dönemde kendini hissettiriyor, belli ediyor ve ben buradayım, bana müdahale et diyor olabilir bu hastalık. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yaşam enerjimizin biraz daha aşağı çekildiğini hissedebiliriz böyle bir sağlık sorunuyla beraber. Özellikle bu tabii 4 derece ile 15 derece arasında gelgitler yaşanacak retroda. Bu yüzden buralarda bir gezegeniniz varsa doğrudan etki alabilirsiniz. Şimdi daha pozitif konuşacak olursak 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yani bir problem var ama hani bununla ilgili bir çözüm de kendi içinde geliyor gibi duruyor. İşte bir problem yaşıyorsak kaynaklarımızı artırmak, yeni gelir kaynakları edinmek, iş bulmak, atama, terfi gibi beklentimiz varsa ya da bir emeklilik gibi bir beklentimiz varsa bugünlerde bununla ilgili adımlar atabilir, sonuçlar alabiliriz. Bunları özellikle 2 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa doğrudan ve direkt etki alacaksınız anlamına gelir arkadaşlar. Kısacası çok yoğun bir etki var. Ben anlatırken gerçekten belki de çok hızlandım. Yani Uranüs İkizler Burcu'na geçince benim konuşma tarzım bile değişti gibi duruyor sanki. Biraz hızlandım, biraz ben de heyecanlandım. Umarım en iyi şekilde değerlendiririz bu geçişi. Temmuz ayı size bolluk, bereket ve huzur getirsin diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.